İnsanların aklında doktor seçimiyle ilgili özellikle de bir ameliyat söz konusuysa çok ciddi soru işaretleri oluyor. Ben size sormak istiyorum. Siz olsaydınız doktorunuzu, cerrahınızı nasıl seçerdiniz? Ben olsaydım cerrahımı seçerken aslında birkaç önden tanımladığım kriteri ne kadar dolduruyor diye bakardım. Bunların başında yapılacak olan her neyse ameliyat, benimki işte karaciğer ya da pankreas ameliyatı diyelim. Bu ameliyatı yaptığının benim ölçebileceğim ne kanıtları var, buna bakar. Şimdi sosyal medyada ben bu ameliyatı çok yapıyorum demek çok kolay suistimal edilebilen bir şey. Dolayısıyla bunu herkes diyor ve güvenilir bir kaynak değil. Dolayısıyla illa herkes bilim adamı olmak zorunda değil. Ben bilim konusunda çok bugüne kadar bir şeyler yaptım diye kendime avantajlı bir zemine çekmeye çalışmıyorum ama dünyada bütün medeni ülkelerde hastaneler o ameliyattan yılda kaç tane yapıyor? Ülkenin içinde sıralamalarda nerede duruyor? Bunu zaten sağlık sistemleri denetler. Bu bilgi hastaların da ulaşabileceği bir şekilde ortalıkta durur. Dolayısıyla siz cerrahınızı seçerken daha evvel nerede çalışmış? Ne pozisyonda çalışmış? Bu ameliyatlardan yapmış mı? Bunları aslında bulabilmeniz lazım. Bunu bulmak kolay değil. Bunun yerine bulabileceğiniz, ikame edebileceğiniz ne var? Yayın yapmış mı? Yayın yapması için o vakalardan elinde bir sürü örnek olması gerekiyor. Yaptıysa oradaki başarı oranı ne? Başarı oranı tabii ki çok önemli bir şey ama esas bilinmesi gereken morbidite ve mortalite dediğimiz bu ameliyata bağlı gelişen sorun ve ölüm oranı ne? Bunları belirtmiş mi? Bunlara bakmanız lazım. Pankreas cerrahisi için söyleyeyim. Almanya'nın 2016 yılında yayınladığı sağlık verilerine göre pankreas kanserinin Almanya, ben bunu gideyim öğreneyim dediğim ülke, ameliyata bağlı ölüm oranı %10. %90 büyük ameliyatlar, kemoterapi görmüş hastaya yapıyorsunuz, ileri yaş grubuna yapıyorsunuz. Ameliyat olduktan sonra ölmeden taburcu olabiliyor demek bu. Ama %10 ölüm oranı aynı zamanda 10 kişiden biri bu ameliyat yüzünden ölüyor demek. Hastalık değil, ameliyata bağlı sebeplerle ölüyor. Siz bunu Almanya'da işte Comprehensive Cancer Center ya da Center of Excellence, mükemmeliyet merkezi olarak biz Münih Teknik Üniversitesi'nde benim de pankreas cerrahisi bölüm başkanı olduğum dönemde bunu almak için uğraştığımızda ben de gördüm. Size soruyorlar sizin ortalama mortaliteniz nedir diye. Biz bunu %5'in altına indirmeye çalıştık. Biz Türkiye'de şu an %4'ün altına inmiş durumdayız. Dünyadaki en iyi yerlerden biriyiz diye ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunu ispat edebileceğim veri de var benim elimde. Yayınlarımızda yazılı bunlar. Birincisi dolayısıyla benim bakacağım bu konuda gerçekten somut ve teyit edilebilir veri var mı? Daha evvelden bu ameliyatı yapmış mı ve başarılı olarak yapmış mı? Bu bir. İkincisi, hastalar buna ne demiş? Ülkemizde bu işte doktor takvimi vesaire bir sürü kanaldan geri bildirimler var. Buralarda hastaları ameliyat olup bittikten sonra değer verip hekime hakkında bir şey yazmış mı? Bu yorumlara ben bakardım. Bu da önemli bir şey. Bu sizin bilimsel değerinizden farklı ama en aşağı onun kadar önemli bir bence ameliyat olacak kişinin bilmesi gereken, süreci tanımlayan, o yoldan geçmiş birinin fikri. İkinci, ben buna bakardım. Üçüncüsü, doktorumla mutlaka oturur göz göze konuşurdum. Bana hiç anlayamadığım Latince terimlerle bir gri bulutu mu tanımlıyor? Yoksa bana benim anladığım noktaya ulaşana kadar anlayabildiğim kelimelerle bu hastalığı, bu tedavi sürecini, riskleri ve alternatifleriyle anlatıyor mu? Yani bana sadece ameliyat seni buradan kurtarır mı diyor, yoksa ameliyat olmazsanız alternatif olarak kemoterapi, radyoterapi denenebilir. Onların başarı oranı budur, avantajları şudur, dezavantajları budur diye özetliyor mu? Yani bunu yapıyor mu? Bunu mutlaka sorardım. Kararı direkt muayenehanesinde, odasında, polikliniğinde mi alıyor? Yoksa benim dosyalarımı toplayıp filmlerime bakıp ben bunu bir konseyde meslektaşlarımla tartışayım diyor mu, ona bakardım. Yani tek kişi mi karar alıyor yoksa bir multidisipliner tümör konseyinde mi bu karar alınıyor? Bunlara bakardım. Bunun kolaylaşmış bir ipucu da vereyim, yolu da var. Eskiden sosyal medyada plastik cerrahlar onu daha çok kullanıyordu. İşte öncesi sonrası ameliyat görüntüleri vesairesi vardı ama artık ChatGPT'ye sorabiliyorlar. ChatGPT, doktorun sosyal medyada kendi adına ürettiği verinin dışında sizin kongreleriniz var mı? Kongre başkanlığı yapmış mısınız? Konuşmalara davet edilmiş misiniz? Yayınınız var mı? Hastalar sizin için ne demiş? Bütün bunları tarıyor ve size aslında bir özet sunuyor. Dolayısıyla o
Bence şu an için aslında herhalde bu işin özeti olabilecek ön elemeyi yapabilecek seviyeye gelmiş durumda.